Arkadaşlar bu haftada size şu şekilde üçgen olarak katlanmış bir bileklik nasıl yapabiliriz? Onu anlatacağım. Bu şöyle rengarenk olarak yapabileceğiniz gibi şurada olduğu gibi sadece iki renkle yapılarak taraftar bilekliği de olabilir. Bunu yaklaşık arkadaşlar 3 ya da 4 yıl önceden yapmıştım. Daha önce de bununla ilgili ben bir çantada yapmıştım. Onlarla ilgili açıklama bölümüne linkini bırakırım. Anne ya da babanız izin verirse o videoma girip ona da bakabilirsiniz. Çünkü o videolarım çocuklara özel değil. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar kullanmış olduğum kağıdın ölçüsü 2,5 santime 11 santim. Burada mümkün olduğu kadar arkadaşlar tek kanat kullanın. Mesela bakın şu çift kanat olarak yapılmış ve yaparken de hayli zorlandım. Çok kalın düştü. Ama bu bileklikte tek kanat çok güzel olur. Bunun şöyle eni 2,5 santim, şurası 11 santim. Eninin 4 katının bir fazlasını aldım. Yani 2,5'u 4 ile çarptım. 10 santim eder. Onun üstüne bir eklediğim zaman 11 santimetre eder. Şimdi kağıtlarımı bu şekilde ben beyaz ve kırmızı olarak yapacağım. Beyaz kullanılmış A4 kağıt. Kırmızı ise 0 A4 kağıt. Renkli A4 kağıt. Şimdi benim malzemelerim sınırlı olduğu için arkadaşlar fazla renkli kağıt kullanamıyorum. Ancak elimde mevcut olan kağıtları değerlendiriyorum. Şimdi kağıdımı kestim. Bantımı şu şekilde açıyorum. Ve kağıdımı bantlıyorum. Bu şekilde koydum ve kestim. Bu şekilde kesiyorum. Şu fazlalıkları içe doğru katlıyorum. Ve arkadaşlar şurayı da içe doğru katlıyorum. Ve bantlama şeklim bu oldu. Şimdi katlamayı gösteriyorum. Tek kanat kullanacağımız için tek bir kere bunu şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Şöyle ince uzun bir şeritim oldu. Bunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şurayı kırıyorum. Bakın arkadaşlar bunları sadece bu şekilde katlamanız yeterli olacaktır. Ben daha önceden katladığım için düzeltmiyorum ama gerek yok. Şöyle bu modelde bu şekilde katlamamız yeterli olacak. Arkadaşlar kağıtlarım hazır. Şimdi yapıma geçiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Önce şöyle bir tane kırmızı, bir tane de beyaz kağıt alıyorum ve bunları şu şekilde birbirinin içine geçiriyorum. Şöyle bir şekil oluşturdum. Yalnız şu kısmı, bakın şu bölüme ben bir tane daha kağıt koyacağım ama bu geçici bir kağıt olacak. Onu da şöyle bir farklı bir kağıtla takayım. Bakın şunu takıyorum. Bunun sebebi de ileride bu bölüm bize lazım olacak kapanmada. Onun için şöyle farklı bir renkte ama aynı ölçülerde bir kağıt koydum çıplak gözle görmeniz için. Şu şekilde yeri oluşturduktan sonra arkadaşlar şu vaziyette döndürüyorum. Bakın. Döndürüyorum ve şunu alıyorum. Şunun birini alıyorum. Şu şekilde kırıyorum. Şöyle kırdım ve bunun beyazın üstüne yatırdım. Şu vaziyette yatırdım. Döndürüyorum. Diğer kırmızıyı alıyorum. Onu da bu şekilde üçgen olarak kırıyorum. Yine beyazın üstüne yatırıyorum. Bakın arkadaşlar.
Şöyle bir şeklim oldu. Şimdi ne yapıyorum? Buram belirlendiğine göre artık bunu çıkarıp atıyorum. Ve şu şekil oldu. Şimdi arkadaşlar bu zikzak olarak gidecek. Şu vaziyette tutuyorum. Bakın. Bir tane daha kırmızı alıyorum. Kırmızıyı da buradan böyle geçiriyorum. Bakın. Beyazı kırıyorum ve kırmızının üstüne yatırıyorum. Döndürüyorum. Yine beyazı kırıyorum ve kırmızının üstüne yatırıyorum. Bakın. Şöyle bir şekil oldu. Gördünüz mü? Döndürüyorum. Bu sefer arkadaşlar beyaz alıyorum. Beyazı alıyorum. Aynı şekilde ata biniyor gibi bunun üstüne koyuyorum. Bakın bu dikkat ettiyseniz böyle zikzak olarak gidecek. Şöyle çekiyorum. Ve şu kırmızıyı alıyorum. Kırıyorum. Ve beyazın üstüne yatırıyorum. Döndürüyorum. Yine kırmızıyı kırıyorum ve beyazın üstüne yatırıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar şeklimi? Şimdi bu sefer yine şöyle döndürüyorum. Zikzak olarak gideceği için bu sefer şu vaziyette indireceğim. Şöyle kağıdımı takıyorum arkadaşlar. Şu vaziyette taktım. Şu vaziyette taktım. Şimdi şu beyazı alıyorum. Kırıyorum ve kırmızının üstüne yatırıyorum. Döndürüyorum. Yine beyazı kırıyorum. Kırmızının üstüne yatırıyorum. Bakın arkadaşlar. Yine aynı şekil oldu. Bu sefer beyaz takıyoruz. Çünkü beyaza beyaz gelecek. Yine şöyle taktım. Bakın şöyle kırdım, yatırdım ve döndürüyorum. Bunu kırıyorum, beyazın üstüne yatırıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Kırmızı alıyoruz. Kırmızıyı yine bu şekilde koyuyorum. Beyazı alıyorum. Kırıyorum. Üçgen olarak. Şu vaziyette ve buraya yapıştırıyorum. Döndürüyorum. Şunu alıyorum. Bu sefer bunu kırıyorum ve bunun üstüne kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar böyle istediğim boya gelene kadar devam edeceğim. Bunu dediğim gibi arkadaşlar bunu tek kanat olarak yapalım. Çünkü gördüğünüz gibi şu çift kanatlar bayağı kalın oluyor. İstediğim boya geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tepe yaptım. Şimdi birleştirmeye geldi. Birleştirirken şöyle yapıyorum. Hani başta şu kısmı açık bırakmıştık ya arkadaşlar. Bir kağıt koymuştuk ve o kağıdı tekrar sökmüştük. İşte şimdi burası bizim işimize yarayacak. Şöyle yapıyorum. Şu beyazı şu şekilde hafifçe katlayıp şu boşluktan içeriye, tam ortadan içeriye geçiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde geçirdim. Şu kanatları şöyle açalım. Ve bunu şöyle çekiyorum. Bakın. Bu burada böyle kalıyor. Şimdi bu kanadın birini bu tarafa yatırıyorum. Kırık yeri. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Buraya yatırdığımı arkadaşlar bunu yakalıyorum ve şunun içine bakın şuraya yerleştiriyorum. Şu vaziyette. Aynen kıvrılı olduğu böyle bir şekilde. Şu şekilde bunun içine yerleştiriyorum.
çekeyim tam otursun. Şöyle. Arkadaşlar bu kısımları tam anlayamazsanız şayet videoyu ağır çekime getirin. Daha rahat görürsünüz. Şimdi bu taraftakini de bakın. İsterseniz döndürelim de şöyle. Döner de bu. İçini dışına döndürelim. Şöyle daha rahat koyar görürsünüz. Şimdi bunu da şu şekilde kaplıyorum. Bunu da şunun içine yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle yerleştirdim. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle döndüreyim tekrar. Bakın. Tekrar döndürdüm. Bu şekilde oldu. Şunlar girdi. Şimdi bunu şu şekilde kaplıyorum. Şöyle bunun üstüne yatırıyorum. Ve bunu arkadaşlar şunu hemen şunun içine sokuyorum. Şöyle. Şuraya. Katladıktan sonra sokuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Girdi. Bunu da şöyle döndüreyim, bir dakika açayım, tekrar döndürdüm, dışarı çıkarttım. Bunu da arkadaşlar şöyle katlıyorum. Bunu da ne yapıyorum? Şuraya sokuyorum. Yakaladım ve bunun içine yerleştiriyorum. Arkadaşlar videoyu ağır çekime alırsanız bu olayı daha net görme imkanınız olur. Bakın. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi tekrar döndürüyorum. Bakın. Birleşme de bu şekilde oldu. Şimdi bunu kolunuza dilediğiniz gibi rahatlıkla takıp çıkartabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ister bileklik yaparsınız, isterseniz bandana yaparsınız. Artık keyfinize kalmış bir şey. Evet arkadaşlar, üçgen katlama şeklindeki bilekliğin yapımı da burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.